tam da dünya benim de bir önceki videomda anlattığım hantavirüs salgını ve karantinaları ile ilgili durumla alakalı çalkalanıyorken bu sabah bir de Fransa'nın Bordeaux limanında 1700 kişilik dev bir yolcu gemisinin karantinaya alındığı ile ilgili haber. Tabii ki yani doğal olarak insanların bu iki karantinayı, hantavirüs ve 1700 kişilik gemi karantinasını bağdaştırıp bir şekilde paniğe kapılmasına sebebiyet verdi. Ben de durumla alakalı güncel bilgileri araştırdım. Size burada bütün bilgiyi hap olarak vereceğim. Bu videodan çıktıktan sonra konuyla ilgili şimdiye kadar bilinen her şeye vakıf olup buradan ayrılacaksınız. Bu arada işsiz sohbetlere hoş geldiniz. Ben de konuyu o videoma gelen bir yorumda başka birinin benden bu konuyla alakalı da video yapmamı istemesi üzerine öğrendim aslında. İlk başta ben de paniğe kapıldım. Dedim ki 1700 kişi hantavirüs mü yoksa nasıl olacak falan diye. Sonra araştırınca tabii ki konunun böyle olmadığını anladım. Şimdi size de anlatacağım. Karantinaya konu olan gemi Ambitious isimli büyük bir yolcu gemisi. 1700 kişi taşıyor şu anda içinde yolcular ve mürettebatıyla birlikte. İlk olarak yolculuğuna 6 Nisan 2026 tarihinde Kuzey İskoçya'daki Shetland adalarından başlıyor. Sonrasında Kuzey İrlanda'daki Belfast kentine, ardından İngiltere'deki Liverpool kentine, ardından Fransa'daki Brest limanına gittikten sonra en son bu sabah Fransa'daki Bordeaux limanına demir atıyor. Bu sabah gemideki yolcular içerisinde bulunan 90 yaşında bir hastanın şiddetli ishal ve kusma gibi şikayetlerinin ardından aniden hayatını kaybettiği açıklanıyor. Ama gemideki tek vaka bu değil. Yaklaşık 50 tane insan benzer şikayetlerle geminin revirine başvuruyor. Fransız yetkililer gemiyi şu anda gözlem altında tutuyorlar. Yani gemi bir karantinada, kimse gemiden çıkmıyor ve yine Fransız yetkililer ölüm sebebinin norovirüs olduğunu doğruladı. Peki nedir bu norovirüs? Kısaca bahsedelim. Şimdi norovirüsün hantavirüsle hiçbir alakası yok. Baştan onu söyleyeyim. Norovirüs halk arasında da midemi üşüttüm galiba ya da midesi üşütmüş galiba diye böyle dillere yerleşmiş olan aslında gastroenteritin en çok bilinen en sık nedenidir. Aşırı bulaşıcı bir hastalık. Yani mega bulaşma yeteneği var. Böyle saniyeler içerisinde işte kapı kollarından, kontamine olmuş yiyecek ve içeceklerden, havadaki damlacıklardan, ellerden, yani kirli ellerden her yerden bulaşabilir. İlk semptomları genellikle 12-48 saat arasında aniden başlıyor. Yani ani mide krampları, şiddetli ishal, kusma şeklinde kendini gösteriyor. Normal şartlar altında aslında sağlıklı bireyler için hayati tehlike teşkil etmediğini düşünüyoruz. Hayati tehlike teşkil etmiyor ki 3 günlük bir yatak istirahatinin ardından kişi normal hayatına dönebiliyor ve bir hasar da bırakmıyor vücutta. Ama risk gruplarında, çocuklarda, bebeklerde, bu gemide hayatını kaybeden yolcu gibi yaşlı insanlarda dehidratasyon sonrası ölüme götürebilecek ciddi tablolarla sonuçlanabiliyor ve aşırı bulaşıcı bir hastalık olduğu için de fazla insana bulaşması sağlık sistemleri açısından risk teşkil edebilir. Yani bir salgın durumu. Bu yüzden de şu anda gemi Bordeaux limanında Fransız yetkililer tarafından gözlem altında tutuluyor. Uzun lafın kısası. Şu anda o gemide olan salgının gündemdeki mevcut hantavirüs salgınıyla uzaktan yakına hiçbir alakası yok. Ve gemide şu anda son bilgilere göre Bordeaux limanında gözetim altında. Ben konuyla alakalı bulabildiğim kaynaklardan topladığım bilgilere istinaden bu videoyu yaptım. Umarım senin için de faydalı olmuştur ve eğer paniğe kapıldıysan olayları duyduktan sonra umarım içini rahatlamasına yardımcı olur. Sen de benden öğrendiklerini başkalarına söyleyerek başka insanların da bu konuda endişelenmemesini sağlayabilirsin. Bu ve buna benzer ya da buna benzemeyen videolarımın devamını izleyebilmek için kanalıma abone olup videoma yorum yapıp bir de like atmayı unutmazsan sevinirim. Şimdilik hoşça kal, görüşürüz.